Arkadaşlar öncelikle hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlere piyasaya arzı yeni tamamlanmakta olan ve bu senenin en çok ses getiren projelerinden biri olan Covalent hakkında konuşacağım. Bu bir fiyat tahmini veya üstünkörü incelenerek yapılmış bir spekülasyon videosu değildir. Bunu da baştan belirtmek istiyorum. Covalent basitçe ve kısaca tanımlamak gerekirse birden çok blok zinciri üzerinde detaylı veri sorgulaması yapmayı, bunu da çok ileri seviye yazılım bilgisine sahip olmayan kişilerin kullanabileceği şekilde bir uygulama programlama arayüzü ile sunan merkeziyetsiz bir veri projesi. Blok zincirler zaten şeffaf ve izlenebilir bir yapıya sahip. Fakat milyarlarca veri akışı arasından bazı spesifik şeyleri, örneğin cüzdan adresleri, transfer işlemleri gibi şeyleri aramak epey zahmetli olabiliyor. Covalent'in amacı da çalıştığı bütün blok zincirlerinde o milyarlarca veriyi görünür kılıp detaylı arama yapma kolaylığını kullanıcılara sağlamak. Ben uygulamanın kullanımını size bu videoda göstermeyeceğim. Ama merak edenler YouTube'da Türkçe olarak da Covalent API kullanımı diye aratıp bulabilir. Projenin başlangıcı da veri ve blok zinciri sektöründe önemli işler başarmış kişiler tarafından 2018'de yapıldı. Ekipteki kişilerin CV'lerini incelemek isteyenler için de aşağıya link bırakacağım. Peki bu proje neden bu kadar çok ses getirdi? İşin teknik kısmıyla ilgilenmeyenler için neden bu kadar önemli? Çünkü blok zinciri teknolojilerinin hayatımızın farklı alanlarında etkin olmaya başladığı ve dünyayı değiştirmek için ilerlediği bu dönemde blok zinciri üzerine detaylı veri araması sağlayan bu projede hayati bir önem taşıyarak birçok soruna da çözüm getirmiş oluyor. Covalent sistemi de başlatıldığından beri şimdiye kadar Covalent sistemi üzerinde 25 milyar transfer işlemi indekslendi. Yani indeksleme dediğimiz şey bu arama sisteminin, veri tarama sisteminde belli kriterlere göre özel olarak istediğiniz veriyi filtrelemeniz gibi bir durum oluyor aslında. Bunu Google'da da yapıyorsunuz. Özel olarak aradığınız bir şey aradığınız zaman indeksleme yapmış oluyorsunuz. Covalent sisteminde de bunu blok zincirde yaptığınızı hayal edin. Bunun dışında 200 binden fazla sorgulamaya uygun dahili yapıya sahip akıllı sözleşme yani smart contract mevcut sistem üzerinde. 30 binden fazla kaydi para ve kripto para işlem çiftleri için fiyat akışını görüntülüyor. Ve sistemi kullanırken de 30 saniye süren yenilenme süresi var. Tabi bunlar sistemi detaylı kullananlar zaten bunları kendisi biliyor. Şimdi Covalent ne işe yarar? Covalent tam parçalı görünürlük sağlar. Zaten bunların hepsini bir sonraki slaytta anlatacağım. Tekrardan baştan söylüyorum. Blok zincir üzerine tam parçalı görünürlük sağlar. Kodlamasız çözüm sunar. Yani blok zincir üzerindeki verileri kodlama yapmadan çözebilmenizi sağlar. Birden çok blockchain için tek bir API yani tek bir uygulama programlama arayüzü sağlar. Primer adı verilen bir dönüştürme motoru var. O motoru çalıştırır. Zengin deşifre edilmiş veri sağlar. Merkeziyetsiz sorgulama arayazılımı sağlar. Şimdi tam parçalı görünürlük ne demek? Covalent bütün blockchain'leri indeksleyip kodlarını çözerek bunları birleştirmiş bir API ile kullanıma sunuyor. Ayrıca bütün cüzdanlar için milyarlarca blockchain verisine görünürlük sağlıyor. Yani demin bahsettiğim şey aslında en başında blok zinciri üzerindeki her şeyi tam olarak parça parça bile ayırarak bile görmenizi sağlıyor. Kodlamasız çözüm dediğimiz geliştiricinin indeksleme kodu yazmasına veya blok zincirinin karmaşık yapısını ve ayrıntılarını anlamasına gerek duymadan teknik bilgisi olmayan kullanıcıların da kullanabileceği bir şekilde aslında detaylı işlemi sizin yerinize Covalent yapmış oluyor. Yani orada ayrı ayrı verileri ayırmak için birinin bir kod yazması gerekmiyor. Covalent bunu totalden hallediyor zaten. Çoklu blockchain için tek bir API sağlıyor. Covalent değişik blok zincirlerinin belirsizliklerini normalleştiriyor. Böylece geliştiricilerin çok zincirli geleceğe geçerken gizemli ayrıntıları anlamasına gerek kalmıyor. Yani bir sürü farklı blockchain'de aslında anlaşılamayan karmaşık verileri normal bir hale getiriyor. Normal bir düzene sokuyor. Primer adı verilen dönüştürme motorunu kullanıyor. MongoDB yazılım diliyle yazılmış bu motor ile geliştiriciler sistemde gerçek zamanlı veri sorgulaması yaparken istedikleri alanları seçebiliyor ve verileri ihtiyaçlarına uyacak şekilde daha fazla toplayabiliyor. Bunu yaparken de çok fazla veri karmaşasına vakit kaybetmemiş oluyor. Direkt istediğini özel olarak filtreleyip bulabiliyor. Zengin deşifre edilmiş veri, Covalent veri geliştiricileri tarafından hemen kullanılabilen bir biçime dönüştürüyor. Kodu çözmek için ayrıca kod yazmasına gerek kalmıyor bu kullanan kişilerin veriyi de hemen işliyor, kullanabiliyor. Merkeziyetsiz sorgulama arayazılımı, Covalent'a düşük işlem ücretleri ve yüksek işlem hacmiyle tamamen merkeziyetsiz bir bilgi işleme ve depolama katmanı içeriyor. Evet, şimdi sistemimizin tokenine gelelim. Covalent Query Token, CQT. Bu insanların ve videoyu izleyenlerin de büyük ihtimalle yatırım yaptığı ve borsada listelenecek olan sistemimizin tokeni. Bununla ilgili bazı şeyler söylemek istiyorum.
Bu token'i siz sisteme stake ettiğiniz zaman, sisteme kilitlediğiniz zaman yaptığınız miktara bağlı olarak yıllık %3 ila %20 arasında bir stake ödülü alabiliyorsunuz. Aynı zamanda bu sistemi kullanan kişilerin vermiş olduğu işlem ücretlerinden de diğer staking sistemlerinde olduğu gibi belli bir pay alıyorsunuz. Bu token toplamda önceki özel satışlar ve halka yapılan satışla birlikte 14 milyon dolarlık bir ön yatırım aldı. Daha borsaya listelenmeden önce. Bu da zaten önemli bir miktar aslında ön yatırım olarak. Evet, şimdi demin bahsettiğim 14 milyon dolarlık totalde yapılan ön yatırımı biraz inceleyelim. Gördüğünüz gibi ilk önce çekirdek yatırımı. Bunun için toplam arzın %10'u ayrılmış. Yani 100 milyon token. Fiyat 0.005 dolardan satılmış. 500 bin dolarlık bir satış yapılmış. Daha sonra ilk özel satış yapılmış. Bu özel satışta 1.3 sentten satılmış. Totalde 2.6 milyon dolarlık satılmış. İkinci özel satışta 30 milyon token ayrılmış. 30 milyon 400 bin token ayrılmış. Burada da 2 milyon 600 bin dolarlık bir satış yapılmış 8.5 sentten. En sonunda CoinList'te yapılan, çoğu kişinin bildiği zaten, satış yapılmış 12 sent ile 35 sent arası opsiyonlara göre fiyat oldu. 8 milyon 750 bin dolar da CoinList satışından para toplandı. Totalde 14,5 milyon dolar ediyor ki bu zaten ön satış için gayet güzel bir sayı ediyor. Burada da tokenlerin dağılımını görüyorsunuz. Demin bahsettiğim o çekirdek yatırımı %10. Ondan sonra yapılan özel satış %20. Daha sonra en son yapılan halka satış %3. Bir özel satış daha var %2-3'lük. Ekibe ayrılan %14.4'lük bir dağıtım var. Danışmanlara verilen %2 var. Rezerv olarak hiçbir şey kullanılmayan %19 civarı var. Staking ödülü vermek için, demin bahsettiğim staking ödülünden vermek için ayrılan %8'lik var. Bir de ekosistemin içinde normal döngüde çalışması için de %20'lik bir token ayrımı yapılmış. Şimdi Covalent'in teknolojisi nasıl çalışıyor? Gördüğünüz gibi burada Ethereum, Binance Smart Chain, Near, Avalanche, Moonbeam gibi ağlar üzerinden oluşan dizinler, yani o blockchain üzerinde kodlama dizinlerin, düğümlerin hepsini Covalent sistemde açıyor ve bununla ilgili mesela sistem üzerindeki NFT'lerle ilgili arama yapabiliyor. Vergiler kısmı ile ilgili şöyle örnek vereyim. Mesela Amerika'da kripto para vergileri var. Sizin ne kadar kripto paranızı olduğunu, bunu ne zaman sattığınız, ne kadarını sattığınız, ne kadarını size dışarıdan geldiğini, bununla ilgili bir arama yapmak için bunu borsalar kullanabilir, şirketler kullanabilir. Cüzdanlarla ilgili yine bu borsaların kullanabileceği şekilde bir işlem görüyor. P&L'le, yani kar zararla ilgili yine bu şekilde kurumsal olarak insanlar kullanabilir ya da bireysel olarak da kullanılabilir. Onun dışında 0x, Balancer, A ve Uniswap gibi merkeziyetsiz finans protokolleri ve merkeziyetsiz borsalarda bazı konularla ilgili aramalar yapmanızı yine sağlar. Çünkü merkezi kurumların, borsaların veya finans şirketlerinin zaten kendi özel iç sistemleri var. Fakat böyle bunun gibi merkeziyetsiz projelerin bu tarz şekilde yardım alması çok daha büyük bir kolaylık sağlar kullanımında. Topluluk başlarının tüketmesi için bir pazar yeri inşa etti ve sürdürdü. Bu da bu sistem üzerinde, Covalent'in bu tarama sistemleri üzerinde bunu geliştiren kişiler de böyle ara yazılımlar oluşturabilir. Örneğin işte NFT için, vergi için gibisinden. Bunların hepsi de tek bir tane Covalent API'si ile yapılıyor. Yani uygulama programlama arayüzüyle yapılıyor. Covalent'in desteklediği blok zincirleri, Avalanche, Binance Smart Chain, yeni çıkış yapan aynı zamanda Casper Labs, Edgeware, Elrond, EGLD olarak bildiğiniz Ethereum, Phantom, Moonbeam, Near, Polkadot, Polygon, Scale. Zaten gördüğünüz gibi yani şu an blok zinciri dünyasındaki en önemli zincirlerin neredeyse hepsi burada var. Evet, son olarak Covalent'in yatırımcılarından bahsedelim. Demin bahsettiğimiz o özel satışlar ve çekirdek satışlarda yatırım yapanlar. Gördüğünüz gibi Hashit Capital var, Binance Labs var, Coinbase Ventures var, Alameda Research var. Bunlar zaten çok popüler olanlar. AU21 Capital var, CoinGecko destekliyor aynı zamanda. CoinGecko'yu biliyorsunuzdur. Coinlerle ilgili en büyük veri sitesi aslında diyebileceğimiz. Spark Capital var, Ledger Prime var. Bunlar zaten blok zinciri dünyasına çok ciddi yatırımlar yapan ve bu işlerin en başından beri sektörde bulunan isimler bu şirketler. Ama özel olarak da şunu söylemek istiyorum. Binance Labs, Binance borsasının yatırım şirketi. Coinbase Amerika'nın en büyük borsası, dünyanın en büyük borsalarından birinin yatırım şirketi. Alameda Research de FTX borsasının, o da yine dünyanın en büyük borsalarından biri, yatırım şirketi. Tabii borsaların kendi yatırım şirketlerinin de yatırım yaptığı projelerde
ayrı bir önem kazanıyor yatırımcılar tarafından. Video izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Bahsettiğim linkleri de zaten aşağıya bırakacağım. Hepinize iyi günler diliyorum. Teşekkürler.